Trüf mantarı. Kimi kara elmas der ona, kimi kralların meyvesi, kimi de toprağın çocuğu. Tadının inceliği, kokusunun ve aromasının eşsizliği sayesinde sofralarda yeri hep ayrıcalıklı olan nadide bir mantar türü. Trüf mantarı kendi başına yaşamaz. Yüksek yapılı ağaçların köküne bağlanarak hayata tutunur. Fakat ağaçla arasında simbiyotik bir ilişki vardır. Ağaç onun, o da ağacın yaşamasına yardım eder. Böylece toprağın 5 ila 20 santimetre derinliği arasında hayat döngülerini tamamlar. Trüf mantarları yaklaşık 100 türe sahiptir. Toplanma zamanları da birbirinden farklılık gösterir. Dilerseniz ülkemizde bulunan ve ticari öneme sahip bazı trüf türlerinden bahsedelim. Kışlık siyah trüf. Kasım ayının sonlarından Mart ayına kadar toplanır. Meşe, fındık, ıhlamur ve sedir gibi bitkilerin köklerinde yaşar. Olgunlaştığında dış yüzeyi kırmızımsı kahverengiden kahverengiye ya da siyaha dönüşebilir. Yazlık siyah trüf. Ülkemizde yaz aylarında genellikle Nisan'la Ağustos aylarında toplanan yazlık siyah trüf bazen Eylül'den Ocağın sonuna kadar toplanabilmektedir. Meşe, kızılçam, karaçam, fıstık çamı, sedir, gürgen, huş ve fındık köklerinde bulunur. Dış yüzeyi kahverengi ya da siyah renkte olup piramidimsi şişliklere sahiptir. Beyaz trüf. Ülkemizde Ocak ayı ile Mart ayı arasında doğal olarak yetişmektedir. Beyaz trüfün boyutları nohut tanesinden yumurta büyüklüğüne kadar değişkenlik gösterir. Soluk sarı renkten kırmızımsı kahverengiye kadar farklı tonlara sahip olabilir. Ülkemizde yetişen ticari öneme sahip bazı diğer trüf türleri ise şöyledir. Tuber magnatum, Tuber brumale, Tuber mesentericum, Tuber candidum, Tuber macrosporum, Tuber uncinatum. Avrupa'da 2 ay gibi kısa süren trüf arzına karşılık ülkemizin farklı iklim kuşaklarında bulunmasından dolayı ülkemizde 12 ay boyunca trüf pazarına ürün arz etmek mümkündür. Trüf mantarı dünyada İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişmektedir. Orman Genel Müdürlüğümüz 2014-2019 yılları arasında trüf ormanı eylem planını uygulamaya koymuştur. Yapılan envanter ve planlama çalışmalarıyla doğal varlık itibariyle Akdeniz iklim kuşağında en zengin ülkenin Türkiye olduğu belirlenmiştir. Ülkemizin tamamında doğal trüf varlığı tespit edilmiş olup ticari faydalanmaya konu edilmektedir. Trüf mantarının 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine katkısı 220 milyon liradır. Trüf mantarının hasadı için mantarın yeterince olgunlaşması çok önemlidir. Olgunlaşmadan yapılan hasat, trüf mantarının değerini oldukça düşürür. Ayrıca hasat sırasında ağacın köklerindeki yapıyı bozmamaya özen göstermek ve sadece olgun trüfü hasat etmek gereklidir. Trüf mantarları olgunlaştığı zaman kuvvetli ve karakteristik bir koku salgılar. Ancak bu kokuyu insanoğlu uzaktan algılayamadığı için sadık dostuna, köpeklere başvurur. Hasat için trüfün salgıladığı kokulara duyarlı, trüf eğitimli köpekler kullanılmalıdır. Köpek yardımıyla bulunan trüfler elle ya da metal bir uca sahip bastonla toprak altından çıkarılır. Kazı en fazla 50 santimetre derinliğe kadar olmalıdır. Trüf mantarlarının çıkarılması için açılan delikler, bu delikten çıkarılmış toprakla derhal doldurulmalı ve zemin düzleştirilmelidir. Hasat kadar önemli bir husus da mantarların taşınması işlemidir. Mantarlar zarar görmeyecek şekilde örgü sepet veya karton kutu içine yerleştirilmelidir. Poşet veya kapalı plastik kutu içerisinde taşımak, mantarda nem kaybına sebep olabilmektedir. Gelelim trüf mantarının kültürünün yapılmasına. Trüf bahçeleri için en ideal yer, öncelikle bir trüf türünün doğal olarak yetiştiği yerdir. Çünkü doğal yaşam alanının toprak yapısı, iklim özellikleri ve hakim olan bitki türleri bir trüf türü için en uygun ortamdır.
Trüf mantarı üretiminde seçilecek trüf aşılı fidanların tohumu, dikim yapılacak bölgeye uyumlu türler olmalıdır. Aşılı fidan üretiminde tercih edilen bitkiler meşe türleri. Quercus robur, Quercus ilex, Quercus coccifera, Quercus pubescens ve Quercus serris. Diğer türlerse çam, fındık, gürgen ve kayacık türleridir. Aşılı fidanların dikimi genellikle fidan dikim dönemi olan sonbahar yani Ekim-Kasım aylarında yapılmalı, sulama takviyesi yapılabilecekse ilkbahar, Mart-Nisan aylarında dikim yapılmalıdır. Trüf mantarının korunup saklanması da ayrı bir öneme sahiptir. Trüf, dış ortamda çabuk bozulacağından normal hava koşullarında bekletilmez. Buzdolabında ise +2 ila +4 derecede nemlendirilmeden saklandığı takdirde 3 haftaya kadar raf ömrü vardır. Trüf mantarları içerdikleri protein, mineral madde miktarı bakımından diğer mantarlara göre daha zengindir. Besin değeri olarak %53 ila 76'sı su, %9'u protein, %7 karbonhidrat ve %8 mineral içerir. Besin olarak yemeklerin üzerine sos ya da baharat olarak rendelendiği gibi tereyağı, bal, peynir gibi besinlere katkı maddesi olarak ya da trüf yağı ve benzeri şekilde işlenerek trüf mamulleri haline getirilir. Trüf mantarı kesildikten sonra yoğun bir koku verir. Trüf mantarı aromasını tüm yağlı ortama geçirir. Tıpta antitüberküloz, antienflamatuar, antioksidan ve afrodizyak etkilerinden faydalanılır. Trüf mantarları için doğanın toprağın altında saklamaya çalıştığı küçük, değerli sırlarıdır desek yeridir. Onu elde etmek için ona sabırla yaklaşmayı ve korumayı iyi bilmek gerekir. Trüf mantarları hakkında daha fazla bilgi almak ve konuyla ilgili uzmanlardan destek almak için www.ogm.gov.tr adresine girebilir veya en yakın Orman Genel Müdürlüğü birimini ziyaret edebilirsiniz.